Hepimiz Tanrı'nın gözünde doğru olup olmadığımızı bilmek isteriz. Yeterince iyi miyiz? Cennete gidecek miyiz? Tanrı'nın kim olduğunu ve dinin ne olduğunu anlamak, iyi olmak ve kurallara uymaktan fazlasıdır. Şöyle yazılmıştır: İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa ben bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. İsa'yı sınamak isteyen bir din bilgininin bilindik bir hikayesi var. Bu adam şöyle sormuştu: "Öğretmenim, sonsuz yaşama miras almak için ne yapmam?" İsa da dedi ki, "Kutsal yasada ne yazıyor, ne okuyorsun?" Adam dedi ki, "Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin." İsa, "Doğru yanıt verdin," dedi. "Bunu yap ve yaşayacaksın." Ama adam kendini haklı çıkarmak istedi ve İsa'ya şöyle sordu: "Komşum kimdir?" İsa buna şöyle cevap verdi: "Adamın biri Yeruşalim'den Elia'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler." Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce onu acıdı. Adamın yanına gitti, yaraların üzerine yağlaşarak dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. "Ona iyi bak," dedi. "Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim." İsa din bilginine şöyle sordu: "Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?" Yasa uzmanı ona acıyan diye cevap verdi. İsa ona "Git, sen de öyle yap," dedi. Din bilgini sonsuz yaşam miras almak için Tanrı'yı tüm kalbiyle sevmesi ve komşusunu da kendisi gibi sevmesi gerektiğini biliyordu. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Ama din bilgini böyle sevemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden komşusunun kim olduğunu sorarak kendini haklı çıkarmaya çalışmıştı. Bazı insanları gördüğümüzde yolumuzu değiştirmek için her zaman bir neden buluruz. Başkalarını her zaman en iyi şekilde sevemeyiz. Bu yüzden de kendimizi haklı çıkarmaya çalışırız. Bu benzetmede durup yardım eden kişi bir Samiriyeliydi. Yerde yatansa Yahudiydi. Samiriyeliler ve Yahudiler birbirlerinin en kötü düşmanlarıydı. Dövüldükten sonra bir yol kenarında ölmeye terk edilmiş halde uzandığınızı düşünün. En kötü düşmanınız karşıdan geliyor. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliriz. Çünkü biz Tanrı'yla düşmanken O bizi kurtarıyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sonsuz yaşam istiyorsak Tanrı'nın kurtuluşuna ihtiyacımız var. Bunu anladığımızda Tanrı'ya yakarırız ve O bizi yanıtlar. İsa şöyle demişti: "Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz."